Vinicius Junior Real Madrid'den ayrılıyor mu? Real Madrid'in hazırlık maçı ve bu maçın muhtemel ilk 11'i. Jose Mourinho hangi bölgelere transfer istiyor? Arsenal taraftarları Vinicius Junior'u bekliyor. Rodri'nin forma numarası belli oldu. Arda Güler'den haberler, Real Madrid'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Gerçekten ben çok heyecanlıyım. Bakalım Vinicius Junior'un durumu ne olacak? Ona hemen gireceğim arkadaşlar. Sonrasında da bir Real Madrid kadrosu oluşturacağız. Vinicius Junior ayrıldığında Arda Güler ilk 11'e dönüyor mu? Bugün Real Madrid maçı var dostlar. Türkiye saatiyle 19.00'da. TRT Spor ekranlarında olacak maç. Birlikte izleyeceğiz maçı dostlar. Hepinizi canlı yayına bekliyoruz. Ve bir de dostlar WhatsApp grubu oluşturduk. Onun da linkini arkadaşlar yorumlar kısmına sabitlerim. Burada kimsenin numarası gözükmüyor. Sadece bir topluluk oluşturduk. Oraya katılırsanız yayınlardan ve videolardan haberdar olursunuz. Evet, bu maçın muhtemel ilk 11'inde verdi arkadaşlar. Marca gazetesi, ona bakacağız. Jose Mourinho Real Madrid'deki tüm oyuncularla görüştü ancak Vinicius Junior ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmedi arkadaşlar. Zaten her şey burada başlıyor. Son dakika Real Madrid Brezilya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinden sonra Vinicius Junior'a yeni bir sözleşme teklif etti. Ancak bu teklif hala oyuncunun istediği seviyenin altında. Vinicius ve Real Madrid yenileme için 2 yıldır görüşmelerde ve hiçbir zaman anlaşmaya yaklaşmadılar. Vinicius Junior yılda yaklaşık 18,5 milyon euro kazanıyor. Oysa Perez en fazla 20 milyon teklif ediyor. Ama sorun bu değil. Asıl sorun imzalama bonusu. Vinicius Junior acele etmiyor ve zaman Vini'nin lehine. Ocak ayında bedelsiz bir şekilde ayrılabilir. Vini bu yüzden dolayı rahatmış. Evet, Marca gazetesinin kapağı, manşeti. Real Madrid Vini ile sağlam duruyor. Sözleşme uzatmak için son bir teklif. Ya kabul eder ya da satışı incelenecek. Kulübün önceliği hala Vinicius Junior'un sözleşmesini yenilemek ama teklifi iyileştirmeyecekler. Real Madrid ne derse, Perez ne derse o diyor. Vini de bunu kabul etmiyor. Gelelim Marca gazetesinin yaptığı bu habere. Real Madrid Vinicius Junior konusunda kararlı duruşunu sürdürüyor. Kulüp temsilcilerine son yenileme teklifinin kesin olduğunu bildirdi. Ya bu şartlarda sözleşmesini yenileyecek ya da bu yaz onu satmayı düşünecekler. Aylarca tıkanan müzakereler ve iki tarafın da geri adım atmadığı bir çıkmazın ardından Real Madrid harekete geçmeye karar verdi. Valdebebas'ta Vinicius Junior'un geleceğiyle ilgili belirsizliğe son verme zamanının geldiğine inanılıyor. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu transfer etme isteğiyle ilgili son gelişme. Durumun süresiz olarak devam edemeyeceği fikrini daha da güçlendirdi. Marca'ya göre kulüp oyuncunun temsilcilerine son teklifi kesin olduğunu zaten bildirdi. Başka bir zam veya yeni bir müzakere turu olmayacak. Durum açık. Vinicius Junior kabul ederse sözleşmesini yenileyecek. Kabul etmezse Real Madrid Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinin son yılına girmesini ve daha sonra bedelsiz olarak ayrılmasını önlemek için bu yaz satışa kapıyı açacak. Kulüp Vinicius'u hala kilit bir oyuncu olarak görüyor ve öncelikleri sözleşmesini uzatmak. Yıllar içindeki performansının önemli mali tazminatı hak ettiğine inanıyorlar. Ancak kesin bir kırmızı çizgileri de var. Kadronun maaş yapısını bozmayacaklar. Real Madrid ne kadar önemli olursa olsun hiçbir oyuncunun maaş skalasını değiştirmeye yanaşmıyor. Abi bu takımdan Ronaldo'yu bile gönderdiler. Ve eğer kanat oyuncusu nihayetinde ayrılmayı reddederse sportif ortamda değişmiş olur. Her iki kanatta da oynayabilen Diomande'nin yakın zamanda gelişi Mourinho'ya üst düzey bir alternatif sunacak ve Brezilyalı oyuncuya olan bağımlılığı azaltacaktır. Bu bağlamda sözleşme anlaşmazlığı çözülmezse Vinicius'un yedek kulübesine düşmesi uzak bir olasılık olmaktan çıkıp gerçek bir olasılık haline gelecektir. Bu da Real Madrid'in kozu. Arsenal Vinicius Junior ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Bu haber arkadaşlar bomba gibi düştü gündeme. Zaten bu yüzden dolayı da ben direkt yayın açmıştım. Son dakika yine aynı şekilde bu haber var arkadaşlar. Kaynakta Hand of Arsenal. Son dakika Vinicius Junior ayrılmak istediğini söylerse Real Madrid engel çıkarmayacak. Yine aynı şekilde Marca gazetesinin haberi her yerde yayıldı. Vinicius Junior'un menajerleri onun Dünya Kupası'nda en fazla ikinci sponsoru olan oyuncu olduğunu vurguladı. Bu nedenle onun yıldız statüsünü veya imaj hakları yüzde artışını yansıtan maaşı hak ediyor. Vinicius Junior 20 milyon euro sadakat bonusu istiyor sözleşmesinde ve imaj haklarının %80'ini 90'ını istiyor. Arsenal Vinicius Junior konusunda güvenlerini artırıyor. Mali paket hazır. Büyük karar için bekliyorlar. ESPN Brezilya sayfası. Son dakika Vinicius Junior taleplerini düşürmeyecek. Sorun maaştan öteye gidiyor. Bu imaj haklarıyla ilgili. Arsenal taraftarları da kadroları kurmuş
Vinicius Junior'u da sol kanat forvete yazmışlar. Guimaraes de biliyorsunuz Brezilyalı oraya transfer oldu. Onun menajeri de Vinicius Junior'la Guimaraes'in görselini hikayesinde paylaştı. Arsenal'in 7 numarası Saka ve Vinicius Junior. Bu arada arkadaşlar şuna da değinmek istiyorum. Mbappe'nin idolü Cristiano Ronaldo. Eğer gidip Ronaldo'nun 7 numaralı formasını alırsa, Ronaldo'nun yani idolünün izinden gidip o 7 numaralı formaya, boşta olan 7 numaralı formaya talip olursa 10 numara boşa çıkacak. Burada Arda Güler o formayı ne Bellingham'a ne başkasına kaptırırsa gerçekten çok kızarım. Gerçekten kızarım. Git ve o 10 numarayı al Arda. Bana katılıyorsanız bu konuda arkadaşlar like atarak bunu gösterebilirsiniz zaten. 1000 like'ı da geçelim dostlar. Arsenal Vinicius Junior'u transfer etmek için kişisel şartlarda anlaştı. Arsenal'de yeni bir Brezilyalıya bir adım daha yaklaştı. Evet, bir sürü Brezilyalı var orada arkadaşlar. Onlardan birisi de Vini olacak mı? Burada sevileceksin Vinicius Junior. Yine Arsenal taraftarları Vinicius Junior'u davet ediyorlar. Bizim takımımıza gel diyorlar. Biz seni severiz diyorlar. Alın sevin abi. Vinicius Junior ayrılmaya karar vermesi durumunda Real Madrid'deki ilk 11'im diye yazmış birisi. Kadro güzel çünkü Arda Güler ilk 11'e dönmüş Vini gidince. Çünkü kadro şişmişti. Ama bu arkadaş yanlış düşünüyor. Çünkü Mourinho 4-2-3-1 sistemiyle oynuyor. Ben de sizler için arkadaşlar dün canlı yayında da kurmuştuk. Bu kadroyu yine ben size bir göstereyim. Bu arada Mourinho bir tane de stoper transferi istiyor. Oraya Bastoni'yi koydum arkadaşlar. Defans hattını bu şekilde yaptık. Rodri, Valverde libero olarak oynuyorlar. Hemen önlerinde Bellingham. Aslında benim gönlümden geçen bu şekilde arkadaşlar. Ama Jose Mourinho Arda Güler'i 2 hazırlık maçında da sağ tarafta oynattı. Diomande'yi sola aldık çünkü onun transferi kesinleşti arkadaşlar. Vini'nin ya da bir oyuncunun ayrılmasını bekliyorlar. Mbappe tek forvet olarak geçti. Bu Mourinho'nun yapacağı, şunu da yapabilir Mourinho yer yer Arda'yı buraya çekip derinden bir oyun kurucu olarak buraya alabilir arkadaşlar. Valverde hücumda biliyorsunuz etkili oluyor bazen. Manchester City maçını hatırlarsanız 3 gol atmıştı Manchester City'ye Valverde. Ve canlı yayında bir takipçimiz şöyle bir öneride bulundu bize arkadaşlar. Bellingham'ı forvete koyup Mbappe'yi buraya çekip Diomande'yi sağa alıp Arda Güler'i de 10 numara koymak. Bu olur mu? Kesinlikle bence bu daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü Bellingham ilk geldiği sezon forvette oynayıp bayağı da gol atmıştı. Ki son 2026 Dünya Kupası'nda da neler yaptığını yani nasıl goller attığını biliyorsunuz. Arda Güler de orijinal mevkisine geçmiş olur. Bu Real Madrid oyununu burada yönetir arkadaşlar. Siz hangi dizilimi sevdiniz arkadaşlar? Arda Güler'in 10 numara pozisyonda olduğunu mu? Arda Güler'in sağ tarafta olduğunu mu? Yoksa Arda Güler'in derinden oyun kuran bir pozisyonda olduğu ilk 11'i mi beğendiniz? Yorumlar kısmına bir yazın. Hangi fikir daha çok beğenilmiş merak ediyorum gerçekten. Son dakika Carlos Espin'in bugün Real Madrid Fiorentina maçında ilk 11'de başlaması bekleniliyor. Marca gazetesi bu haberi yapıyor. Real Madrid'in ilk 11'i. Kalede Lunin, defansta Trent, Juan, Lamine Fati, Carreras. Orta sahada Valverde, Camavinga, Yanes, Arda Güler ve Syria. Forvet'te de Espi arkadaşlar. Marca gazetesi dizilimi de verdi arkadaşlar. Şöyle bir dörtlü defans var burada. Bu arada Denzel Dumfries de maç kadrosuna alındı. Büyük ihtimalle ikinci yarı oyuna girer. Camavinga ve Valverde dediğimiz gibi 4-2-3-1 sistemi arkadaşlar görüyorsunuz. Valverde tam da benim onu koyduğum yerde oynuyor arkadaşlar kadro diziliminde. Yanes sağda Arda Güler 10 numara pozisyonda arkadaşlar. Geliyor mu ya? Geliyor mu arkadaşlar? Gerçekten 10 numara pozisyonu geliyor mu? Syria sol tarafta ve forvette de Carlos Espi geliyor. Doğrulandı. Jose Mourinho yeni bir stoper transferi istiyor. Hala bastırıyor bu konuda. Haklı da arkadaşlar. Çünkü Real Madrid'de asıl sorun defans hattında. Jose Mourinho hala Real Madrid'den bir stoper transferi yapmasını istiyor. Yeni bir haber daha arkadaşlar. Son dakika Rodri Real Madrid'de 16 numaralı formayı giyecek. Gonzalo Garcia biliyorsunuz Fulham'a transfer oldu. Hala haberi olmayan dostlar var. Halbuki her videomuzda söylüyoruz. Bernardo Silva, Brahim Diaz ve Vinicius Junior önümüzdeki hafta antrenmanlara katılacak. Belki Vini katılamayacak. Son dakika Endrick'in bu yaz Real Madrid'den ayrılma ihtimali çok yüksek. Onun gidişi hiçbir şekilde imkansız değil. Yeniden yapılanma çok büyük. Alberto Pereiro bu haberi yapan gazeteci. Evet forvet hattı oldukça kalabalık oldu. Orta saha forvet hattı kalabalık. Endrick'e yer var mı bilmiyorum. Real Madrid'in hazırlık maçları fikstürü bugün Fiorentina ile Ferencvaros'la maçı var, Deportivo ile ve Schalke ile hazırlık maçları var.
Chelsea'ye 2 dönem transfer yasağı ve 10 milyon sterlin para cezası verildi. Arda Güler'in Chelsea kapısı da kapanmış oluyor burada. Eğer Vini gitmezse, Arda yedek kalırsa Chelsea Arda Güler'i alamıyor arkadaşlar. Cezanın sebebi Roman Abramovich döneminde menajerlere yapılan gizli ödemeler. Buradan ceza yiyor arkadaşlar. Chelsea Arda'nın olası bir yedek kalma durumunda masaya yumruğunu vurduğu anda Chelsea kapısı ve Alonso kapısı kapanmış durumda. Böyle de kötü bir haber var. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen bu video 1000 like'ı geçerse çok sevinirim. Abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsan çok mutlu olurum. Daha fazla destek olmak istersen katıl satın alıp süper teşekkür gönderebilirsin. Dediğim gibi WhatsApp kanalımıza da katılmayı unutmayın. Çünkü orada sadece sizle yayın saatlerini ve videoları paylaşacağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.